Herkese selamlar. Bugün God of War serisi için güç sıralama videosu hazırladık ve sizlerle listemizi paylaşacağız. Bu videonun kurgusu, seslendirmesi ve editi bana ait olsa da listeyi hazırlarken tek başıma karar vermedim. Bu konuda ülkemizde oyunu en iyi bilen kişiden yani Tiering Guide sayfası ile bilinen Erdem bana yardımcı oldu. Eğer ki liste hakkında daha fazla detay ya da kurgusal evrenler hakkında bilgi almak isterseniz kendisini takip etmeyi unutmayın diyor ve videoya başlıyorum. 10 numara Heimdall. Heimdall son oyunda karşımıza çıkan en havalı karakterlerden birisiydi. İskandinav mitolojisinde öngörü, düzen, gözetim ve ön bilgi tanrısıydı. Yani az önce saydığım özellikler onun yapabildiği bazı şeyleri ortaya koyuyor aslında. Üstün hızıyla şahsen beni etkilemeyi başardı. Ayrıca sadece hızı da değil, ek olarak büyüsüyle de kendi gücüne güç katıyordu. Heimdall belirli bir miktar kadar geleceği bilir, hatta rakibinin hamlelerine göre savunmasını yapar. Gözleri 9 diyarda olan biten her şeyi görmesini, kulakları da en ufak ayrıntısına kadar duymasını sağlıyor. Yüksek hızlarda hareket etmesinin yanında zamanı yavaşlatabilmesi, hatta Kratos'u bile bir süre kadar durdurması dikkatimizi çekmişti. Ek olarak büyüsü ya da sihri Bifrost aracılığıyla geliyor. Bu sayede kopan uzuvları için protez oluşturabilir ya da gücüne güç katar. Kratos'u zorladığı halde neden listenin sonunda diyecekler de olur ama şunu belirteyim ki Heimdall kesinlikle Kratos'u zorlamadı. Evet, yaşlı Kratos biraz daha yavaş hareket ediyor gibi dursa da Heimdall'a ayak uydurup canını okudu. İlk başta amacı onu öldürmek değildi, ancak Kratos'a karşı oğluyla tehdit savurduğu için Kratos rahatça onu gebertti. Bu da şu anlama geliyor ki insancıl davranan ve öldürme niyeti olmayan Kratos bile aslında onun hakkından geldi. Bu nedenle Heimdall her ne kadar etkileyici olsa da listenin sonunda yer alıyor. 9 numara Baldur. Baldur God of War serisindeki yine en etkileyici düşmanlardan birisiydi. Kendisi Aesir, ışık ve barış tanrısıdır. Ayrıca Odin ve Freya'nın çocuğudur. Baldur annesi Freya tarafından yapılan bir büyüyle yenilmezlik kazandı ve babası Odin de onun bu zaafını kullanıp silah çevirdi. Bu sayede oyunun başında Baldur bir şeyler hissetmek için Kratos'un yanına gönderildi ve ilk karşılaşma yaşandı. Kendisi güç ve hız anlamında gelişmiş bir karakter olsa da elbette Kratos tarafından yenilgiye uğradı. Burada asıl önemli olan nokta ise şu: Baldur'un yenilmezlik yani ölümsüzlük büyüsüne sahip olduğu halde Kratos tarafından yenilgiye uğraması oldu. Zaten büyünün etkisi ortadan kalkınca Kratos tek seferde canını almıştı. Baldur bu lanete sahipken World Serpent'ı yere yığmayı başardı, hem de birkaç darbeyle. Üzerindeki lanet öksü otu sayesinde ortadan kalktıktan sonra da güçlü ve hızlıydı. Hatta Kratos'a göre bir tık daha hızlı olduğu noktalar vardı. Bunun sebebi belki genç olması, belki de kısa ve zargan olması olabilir. Yine de Kratos kadar güçlü olmadığı kesinlikle ortada ama Heimdall'a göre daha etkileyici bir düşman olduğunu düşünüyorum. Zaten kas gücü anlamında Baldur'un daha iyi olduğunu eminiz ve hız konusunda da kesinlikle kapışırlar. Heimdall kendisine gelecek olan darbeleri bildiği için kaçsa da nereye kadar devam edebilir ki? En nihayetinde Baldur onu yere serecek kadar güçlüdür. Bu nedenle Heimdall'a göre güçlü olmasından kaynaklı onu bir tık daha yukarı koyduk. 8 numara Herkül. Herkül Zeus'un oğlu ve Kratos'un kardeşidir. Meşhur 12 görev olayını hepiniz biliyorsunuzdur, ancak God of War serisinde Herkül için 13. görev Kratos'u öldürmekti. Oyundaki Yunan mitolojisine göre Herkül Kratos dışındaki en güçlü yarı tanrıdır. Ayrıca çok hızlıdır. Öyle ki genç Kratos'a ayak uydurduğunu, hatta onun darbelerinden kaçtığını gördük. Boyutuna göre bu hızlara çıkması ise gerçekten muazzam bir şeydi. Ayrıca karakter asla yorulmaz ve uzun süre mücadele edebilir. Eskiden Kratos'un boyu 2.34 metreydi, yani Herküles'in ne kadar büyük olduğunu buradan bile kolayca anlayabilirsiniz. 3.65 metre boyuyla God of War Thor'dan bile 1 metre daha uzun kalıyor. Kratos'un boyutu ise son gelen 2 oyunda düşürüldü ve karakter 1.98 metre oldu. Boyutu neden söylüyorsun derseniz Herkül devasa yapısına rağmen genç Kratos'la kapıştı. Bu yüzden Baldur'la çok rahat bir şekilde mücadele eder kısmına bağlayacaktım. Zaten kas gücü anlamında da Herkül'ün daha güçlü olduğunu eminiz. Deneyim bakımından yine Herkül koca kafalı gibi görünse de 12 görev macerasında çok fazla tecrübe kazandığı açıklandı. 7 numara Ares ve Thanatos. Bu sırada iki karakteri aldık çünkü ikisinin de güç seviyesi arasında bir fark olduğunu düşünmedik. Ares zaten sizlerin de bildiği üzere Yunan Olimposlu savaş tanrısıdır, ayrıca Zeus'un oğludur. Aslında serinin baş kötüsü olarak olayların başlangıcını Ares sağlamıştı. Kratos'u kurtarmak şartıyla onu kendisine hizmet etmeye mahkum etti. Kratos'u Sparta'nın hayaletine çevirerek en azından buna vesile olarak ailesini öldürecek duruma getirdi. Ares yüzünden tüm Olimpos tanrılarının sonu olacak kişi aslında doğmuş oldu. Zaten ölene kadar bile tüm Olimpos tarafından en çok nefret edilen tanrıydı ve Zeus'un en büyük oğluydu. Ares sadece fiziksel güç ya da hızla sınıflandırılacak birisi değildi. Kendisi cep evreni oluşturabilen ve onu kontrol edebilen bir karakterdi.
Ayrıca onlarca kilometre uzağında neler yaşandığını bile görüp hissedebilir. Kratos'un Pandora'nın kutusunu alacağını hissetmesi gibi. Ayrıca Ares normal şartlarda ölümsüz bir varlıktı. Yani yaşlanmaz ya da dünyevi hastalıklarla öldürülemez. Ancak ilahi güçler ve silahlar onu öldürebilir. Thanatos da Yunan ilkel ölüm tanrısıdır. Kendisi de aynı Ares gibi ilahi güçler ve silahlarla öldürülebilirdi. Thanatos şekil değiştirebilen bir karakterdi ve güç seviyesi de oldukça yüksekti. En azından bir seviye belirleyeceksek bizce Ares'te aynı sırada olması gerekiyor. 6 numara Poseidon ve Hades. Evet, birkaç sıra kadar çifterli gideceğiz çünkü seviyeleri hemen hemen aynı. Yunan tanrıları arasında 3 büyük vardır: Zeus, Hades ve Poseidon. Zeus bunlar arasında en küçüğü olsa da aynı zamanda en güçlü olanıdır. Ama Zeus dışında ön plana çıkan iki kişi dersek abileri Hades ve Poseidon'dan bahsetmek gerekiyor. Hatta Yunan dünyası her ne kadar Zeus'un hükmünde olsa da 3 bölgeye ayrılmıştır ve her kardeşin hükmettiği alanlar vardır. Hades yeraltı dünyasını, Poseidon ise denizleri yönetir. Poseidon'un güç seviyesi için yorum yapmak gerekirse God of War 2018'deki Talmor büyüklüğündeki devleri Hipokampi ile kolayca saf dışı bırakabilir ve Olimpos'tan düşmesini sağlardı. Tabii ki Titanlar Olimpos'a tırmandığı için onların tam potansiyellerini göremediğimizi de belirtelim. Bunun dışında Yunan dünyasında da Kaos'tan ilk doğan ve doğa ana Gaia'yı yine kolaylıkla etkisiz hale getirdi ve Kratos olmasa belki de tamamen öldürecekti. Hades ve Poseidon'un eşit olduğuysa zaten kaynaklarda da belirtilmişti. Hades'in ruh alma gücü ise aslında onun için çok büyük bir özellik sağlıyor. Öyle ki bu ruh alma gücünü Odin'e karşı kullanabileceği ve onu yenebileceği söyleniyor. 5 numara Kronos ve Atlas. Bu iki titanın da Prime dönemlerini hesaba katmak gerekiyor. Kronos ilk olarak Olimposların babasıydı ve çocuklarını yemesiyle bilinen bir titandı. Ancak oğlu Zeus tarafından devrildikten sonra Tartarus'un en karanlık çukurlarına sürüldüler. Ayrıca Kronos'un güçleri oğulları Zeus ve Poseidon'a benzerdir. Yenilmezliğinin yanında iyileşme özelliği de vardır. Atlas'a gelecek olursak kendisi bir zamanlar dünyaya hakim olmuş olan güçlü titanlardan birisiydi. Ancak gözden düştükten sonra dünya sütunlarının yerini aldı ve ömrünün geriye kalanında dünyayı taşımaya mahkum edildi. Atlas God of War serisinde yeraltı dünyasının tepesinde olarak gösterildi çünkü bunun daha mantıklı olacağını düşünmüşlerdi. Zaten çok güçlü olmasının yanında 4 kola sahip olan tek titandır. Bu da onu güç bakımından neden Kronos'ta bir aldığımızı gösteriyor. En başında da belirttiğim gibi bu titanlar Prime dönemleri hesaba katılarak alındı. Savaşta sizlerin de fark edeceği üzere Atlas'ı yenmek için Poseidon ve Hades güçlerini birleştirmişti. Bu yüzden diğer ikisinin üzerinde olmayı hak ediyorlar. 4 numara Thor. Thor neden bu kadar yukarıda diye sorarsanız bunun en büyük cevabı aslında Kratos. Thor, Kratos'un fiziksel anlamda en kuvvetli düşmanı çünkü God of War Ragnarok'ta Kratos, Thor için şu ana kadar gördüğüm en sert yumruklara sahip olan kişi demişti. Bütün Yunan tanrılarını gebertmiş birisi Thor'un fiziksel gücü için bunu söylüyorsa zaten güç anlamında diğerlerini geride bırakıyor. Ayrıca Thor sadece yumruklara sahip değildi. Bunun yanında Mjolnir gibi bir silaha da sahipti. Bu da ona hem ekstra güç hem de uzun menzilli mücadele sağlıyor. Bunun dışında Thor, Kratos'un İskandinav versiyonu olmaya en yakın karakterdir. Her ne kadar Kratos gibi tümüyle Pantheon'u yok etmese de Zeus'a benzer şekilde devlere katliam yaptı. Aynı şekilde Kratos'un Athena ve Ares olmak üzere kullanılması gibi Thor da Odin tarafından uzun yıllar pis işlerini yapmak için kullanıldı. Thor da aynı genç Kratos gibi savaş alanında masum ya da suçlu ayırt etmeden herkesi zalimce öldürebilecek bir karakterdi. Ayrıca Bruno Velasquez de ek olarak Thor için Poseidon'un Hipokampi canavarı ile mücadele edebileceğini söyledi. Bu yaratık aynı zamanda God of War 3'te Poseidon'un en büyük kozuydu. Bruno Velasquez, Thor ve Zeus mücadelesinde Zeus'un yenebileceğini düşündüğünü ancak %100 emin olmadığından bahsetti. 3 numara Odin. İskandinav tanrılarının kralı ve namı değer All-Father Odin. Zeus da Thor gibi yıldırım ve saf güçten ziyade büyü ve sihirde uzmandır. Kratos, Freya ve Atreus'ta tek başına çarpışabilecek kadar güçlüydü. Ancak şunu da belirtelim ki Kratos bu savaş öncesinde Thor'la savaşmış ve onu yenmişti. Ayrıca Kratos, Odin'le savaşırken birçok defa savunmasız hale gelmişti ve Spartan Rage kullanmadı bile. Bunun dışında Odin çok iyi bir manipülatördür ve rakiplerine karşı akıl oyunları oynayabilir. Muhtemelen serideki en çakal karakter kendisiydi. Thor'dan daha güçlü dememizin sebebi ise oğlunu öldürdükten sonra Kratos ve Atreus'a karşı ikiye tek dalmayı göze almış ve Freya'da katılınca demek 3'e karşı 1 diyerek onları küçümsemiştir. 2 numara Zeus. Zeus, Olimpos kralı ve Yunan mitolojisinin baş tanrısıdır. Kratos'un öz babası ve şu ana kadar Kratos'a en çok sorun çıkartabilen karakterdir.
Elimizde kesin olarak Odin'den güçlü olup olmadığını gösteren bir kanıt yok. Fakat her ne kadar Odin 3'e karşı bir yenilmiş olsa da o savaştaki Kratos aslında eski öfkesinden çok uzak ve kendini bir nebze de olsun dizginleyen Kratos'tu. Odin'in hamlelerine karşı tamamıyla sakinliğini korudu ve takım çalışmasıyla da Spartan Rage'e gerek kalmadan Atreus ve Freya tarafından her türlü durumdan kurtulmayı başardı. Fakat Zeus karşısındaki Kratos her şeyini Zeus'u öldürmeye adayan ve varını yoğunu ortaya koyan bir Kratos'tu. Kratos'un Zeus'a karşı olan öfkesinin yanında Heimdall'ı kolaylıkla katleden Kratos'un öfkesi sıfır kalacak derecede. Eğer ki yaşlı Kratos'u genç Kratos kadar sinirli görseydik God of War Ragnarok muhtemelen daha yüksek yaş sınırlaması yerdi. Çünkü büyük ihtimalle daha ilk fazda Heimdall'ın kafasını Draupnir kopyalarının birisinin ucuna geçirirdi. Dahası Kratos bu kontrol edilemez olan öfkesi ve her şeyi savaşta kullanan haliyle bile Zeus'u alt etmeyi başaramamıştı. Çünkü korkunun gücü tarafından ele geçirilen Zeus bu sefer kalkıp Kratos'u boğazından tek tutuşuyla savunmasız bırakmış, hatta tüm can barı, büyü barı ve kan barını yok etmişti. Sonrasında Kratos onu sadece umudun gücüyle durdurabildi. Ayrıca bir not düşelim, umudun gücü Kratos ve korkunun gücü Zeus büyük ihtimalle Ragnarok'taki tam güç Kratos'tan bile daha güçlü olabilir. Çünkü bu iki karakter de kavramsal seviyede hasar verebilecek düzeye ulaşmış seviyeye geliyor. Bir numara Kratos. Kendisinden zaten çokça bahsetmemize gerek bile yok. Çünkü karşısına kim çıkarsa çıksın bir şekilde onu alt etmeyi başaran bir canavar. Tanrıların katili var karşımızda. Ancak yine de burada iki şeye değinmek istiyorum. Genç Kratos mu daha güçlü yoksa yaşlı Kratos mu? Açıkçası ben bu konuyu şöyle ele almak istiyorum. Cory Barlog'a bu soru sorulduğu zaman şüphesiz yaşlı Kratos daha güçlü cevabını vermişti. Ve söylemem gerekirse Ragnarok'taki yaşlı Kratos'un gerçekten de genç Kratos'tan daha güçlü olduğunu gösteren nedenler var. Bence bunlardan en önemlilerinden birisi Kratos Yunan tanrılarını alt etmeye çalışırken öfkesiyle tam gücünde savaşmıştı. Ancak bu oyunda İskandinav tanrılarına karşı daha sakin ve kendini tutan bir haldeyken bile onlarla gayet sıkıntısız bir şekilde mücadele edebiliyordu. Ve Heimdall'a karşı sinirlendiği zaman daha önce ona vuramıyorken bu sefer mızrağa gerek bile duymadan ona rahatlıkla vurabilmeyi başarıp kolaylıkla işini bitirebildi. Kısaca demem o ki God of War Ragnarok'taki sakin Kratos ve God of War 3'teki sinirli Kratos kapışsaydı kimin galip olacağını söylemem gerçekten çok zor olurdu. Ama Ragnarok'taki Kratos sinirlenip tam gücünü kullanırsa kesinlikle genç halinin üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Fakat Kratos'un en güçlü hali Ragnarok'taki hali de değil. God of War 3'ün sonunda umudun gücünü kullanarak korkunun vücut bulmuş haline gelen Zeus'u alt etmeyi başarıp yüksek varoluşu yükselmiş ve ona rağmen umudun gücüne sahip olmak için her şeyi yapabilecek olan Athena'yı bile korkutabilen Kratos'tur. Evet, liste aslında bu şekildeydi ve dediğim gibi listeyi tek başıma hazırlamadım. Daha detaylı bilgiler almak için Erdem'i de takip etmeyi unutmayın dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.